Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde koyu yeşil, krem ve pembe tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimizi 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Daha öncesinde bu modeli 2 şiş olarak yapmıştım. Bu defa istek üzerine 5 şişini de yaptım sizler için. Hanımlar 2 şişini görmeyenler olabilir. Onlar için de yorumlara sabitleyeceğim. İlk yoruma 2 şiş modelin videosunun linkini atacağım. 2 şişini görmek isteyenler yorumdaki linke tıklayabilirler. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi şöyle bir kenara bırakıyorum hanımlar. Her zaman olduğu gibi patiğimize burun kısmından başlayacağım 12 ilmek olarak. Şöyle yeşil ipimin ucunda küçük bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramızda ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu defa ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek bakın ilmeğin 3. şişimle çıkaracağım. Şurada ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkartıp şişime takacağım. Hanımlar başlangıç yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım hanımlar. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3 4 5 ve en son şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişte de 6'şar ilmek oldu. İlk başta bu şişler karışık gibi görünebilir ama birkaç sıra ördükten sonra şişler yerli yerine oturacak. Şimdi hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. 4. şişime geldim. Şimdi de buradaki 6 ilmeğimi örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. Şimdi hanımlar başlangıç yerine geldik. Yine ilk şişimizdeyiz. Artırma işlemini yapacağız. Artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen bu sağda. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişime geldim. Burada da kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta.
Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de normal ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim, kenarımız solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum ve son 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz, bir sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. 15'er ilmek yapınca modelin nasıl kurulacağını da zaten örerken sizlere anlatacağım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Sizler 15'er ilmek yaptıysanız yine artırmadan sonra bir sıra düz örmeyin. Şimdi bu aşamada hemen krem ipime geçiyorum. Bu defa ilmeklerimin hepsini krem ipim ile öreceğim hanımlar. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu burada yeşilime bağlıyorum. Yeni eklediğimiz iplerde düğüm atmayı unutmayalım, patiğimiz sökülmesin. İlmeklerimizi hanımlar krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Yeşil ipimiz beklesin, çiçeğimizin yaprağını yaparken aynı ipi tekrar kullanacağız. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere krem ipimizle dolanacağız, ardından bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Şimdi patik önündeki şu ajurlu desenimizi yapacağız. Hanımlar, bu sıramızda şu ön bölümdeki ilmekleri ters öreceğiz. Bu şekilde ters örgü örünce ön yüze bakın bir diş haroşa düşmüş oluyor. Böyle ilmeklerimi ters örüyorum. İlk şişimdeyim. Bakın bu şekilde. İkinci şişime geldim. Bakın bu da ön yüze geliyor. İlk 2 şişimiz ön yüzü temsil ediyor. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Dediğim gibi ön yüze bir diş haroşa görüntüsü oluşuyor. İlk 2 şişimdeki ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi diğer 2 şişimiz taban bölümü. Taban bölümünde hanımlar ajurlu model kurmayacağımız için ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz. Tabandaki 2 şişteki ilmeklerimiz düz örülüyor. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum. Şimdi bir diğer şişime geldim. Yine burada taban bölümü. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum.
Evet hanımlar, tekrar desenli bölüme geldik. Ön yüzde ilk şişimizdeyiz. Ajurlarımızı yapacağız. Yani buradaki ajurları yapacağız. Şöyle yapıyorum. İpimi şişime şöyle bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Ajur yapıyoruz hanımlar. Ardından öndeki 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. 15 ilmek yapanlar da aynı şekilde yapacaklar hanımlar buraları. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine en son burada kesim yapmıştım. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 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 Ajurumu yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ajurumu yapıyorum. Burada kalan son 2 ilmeği de kesiyorum. Ön bölüme ajurlu desenimizi oluşturduk hanımlar. Şimdi tabandayız. Taban bölümündeki bu 2 şişteki ilmekleri düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sıramızda burada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sırada yine ilmeklerimizin hepsini ters öreceğiz. Bakın ajurlu ilmeğimi de, bu kesim yaptığım ilmeğimi de hepsini bu sıramızda ters olarak örüyorum. Sırasıyla gördüğünüz gibi ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi baktığımızda da bakın burada ajurlu desenimiz oluştu. Şöyle. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ajurlarımı ve kesim yaptığım ilmeklerimi de sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de buradaki ters ördüm. Şimdi tabandaki 2 şişteki ilmeklerimizi normal düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim. Tekrardan ön yüzdeyiz. İlk şişimizdeyiz. Ajurlu modelimizi oluşturduk. Bu sırada yine ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Tekrardan bir kere daha öreceğiz. 2 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Artık 12 sıradan oluşan bu lalemizi yapacağız birlikte. 14'er ilmek yapanlar benim gibi benimle aynı şekilde yapacaklar. 15'er ilmek yapanların da hanımlar bakın lale arasında burada 2 krem var. Onlar bir tane krem koyacaklar. 15'er ilmek yapanların bir lale fazlası olacak. Öncelikle ilk ilmeğimizi krem ile örüyoruz. 15'er ilmek yapanlar da aynı şekilde başlasınlar. Bir kremden sonra alttan yeşil ipimi aldım. İlk lalemi oluşturuyorum. 5 tane yeşil örüyorum hanımlar. 4, 5. Ben 14'er ilmek yaptım. Lale aralarında 2'şer tane kremim var. Dediğim gibi 15'er ilmek yapanlar bu lale arasında bir krem örecekler. Bir krem. Şimdi ikinci lalemi yapıyorum. 5 yeşil, 2 tane krem. Şu bir, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci kremim. 5 yeşil 2 krem olacak şekilde devam ediyoruz. 15'er ilmek yapanlar 5 yeşil 1 krem olacak şekilde devam edecekler. Lalemiz 12 sıradan oluşuyor. Şu anda biz lalemizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. 4 şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. 5 yeşil 2 krem. 3. şişimden devam ediyorum. Taban bölüme de yine lale modelimizi kuruyoruz. Yeniden 5 ilmek yeşil örüyorum. Lale arası için 2 tane kremim var. 5 tane yeşil, 2 tane krem. 4. şişime geldim. Burada da yine lalelerimi yapmaya devam edeceğim. Şu ikinci kremim. Tekrardan 5 tane yeşilimi örüyorum. Lale arası için 5 tane kremim var. 5 yeşil ve sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm. Lale modelimizde geldik hanımlar ikinci sıramıza. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu.
5 tane yeşil örmüştük. Sadece bu ortadaki, bakın baştan 1, 2, 3. yeşili yeşil ile öreceğiz. Diğer ilmekler krem ile. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Ortaya bir tane yeşil örüyorum. Lale modelimizin ikinci sırası. Lale aralarında 6'şar tane ilmeğim var. 15'er ilmek yaptıysanız lale arasında bir tane krem olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ben 6 tane krem ördüm. Eğer ki 5 tane 15'er ilmek yaptıysanız lale arasında 5 krem olacak. 5 krem hanımlar. 1 krem eksik oluyor. 6 krem 1 yeşil. 6 krem 1 yeşil olacak şekilde devam ediyoruz. İkinci şişimdeyim. 3 kremimi örmüştüm. 4, 5, 6. Ortaya bir tane yeşilimi örüyorum. Tekrardan 6 krem. 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane yeşil. Yeniden 6 krem. 2, 3. Şu 4. kremim. Şu 5, şu da 6. Ortaya bir tane yeşil örüyorum. Yeniden 6 tane krem. 4, 5, 6. Ortaya bir yeşil. 6 tane krem. Şu 5, şu da 6. Bir tane yeşil örüyorum. Yeniden 6 krem. Bir yeşil ve kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Lalemizde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. Ardından buraya bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. Bakın ilk lalemizi yaptım. Bu defa lale aralarında 4 ilmeğim var. 15'er ilmek yapanların lale arasında 3 kremleri kalacak. 1, 2, 3, 4 krem ördüm. İkinci lalemi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Lale arasında yine 4 tane kremim var. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3, şu da 4. Diğer lalemi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Lale arası için yine 4 tane kremim var. Bir diğer lalemi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Lale arası için yine 4 tane krem öreceğiz. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3, şu da 4. Yeniden bir diğer lalemi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Lale arası için 4 kremimi ördüm. Diğer laleme geldim. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Tekrardan 4 tane krem örüyorum lale arası için. Şu 3. şu da 4. Bir diğer lalemi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine lale arası için 4 krem örüyorum. Dediğim gibi 15'er ilmek yapanlar 3 krem örecek. Sonuncu laleme geldim. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil ve kalan 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. 3. sıramızı tamamladık hanımlar lalemizde. Geldik 4. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Sonra yeşilimi alıyorum. İlk lalemi yapacağım. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Bakın ilk lalemi ördüm. İlk lalem böyle. Lale arasında şimdi 2 kremim var. 15'er ilmek yapanların 1 kremi kalıyor. Ben 2 krem ördüm. 15'er ilmek yapanlar 1 krem örecekler. Şimdi ikinci lalemi yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Lale arası için 2 tane krem örüyorum. Şu 1, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da 2. Diğer lalemi yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Lale arası için 2 tane krem örüyorum. Bir diğer laleme geldim. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Lale arası için yine 2 tane krem öreceğim. Bu şekilde devam edecek hanımlar. İlk 2 şişimizde lalelerimizi yaptık. Diğer 2 şişimizdeki lalelerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, tabandaki lalelerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 5. sıradayız. Yaprağımızın son sırası hanımlar bu. İlk ilmeğimi krem ile örerek başladım. Şimdi ilk lalemi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın ilk lalemi yaptım. Yine lale arasında 2 kremim var. 15'er ilmek yapanlar araya yine 1 krem örecekler. Kısacası hanımlar 15'er ilmek yapanlar
Bir yeşil bir krem, bir yeşil bir krem. Bu şekilde 4 kişide dolanacaklar. Benim 14'er ilmeğim olduğu için ilk lalemi yaptıktan sonra araya 2 krem ördüm. İkinci lalemi yapıyorum. Bir yeşil bir krem, bir yeşil bir krem, bir yeşil. İkinci lalemi de yaptım. Lale arası için 2 tane krem öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim. Diğer lalemi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Lale arası için yine 2 krem ördüm. Diğer lalemi yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Lale arası için yine 2 krem öreceğim. Bu şekilde devam edecek. Diğer 2 şişimizdeki lalelerimiz de ilk 2 şişimizde olduğu gibi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Lalemizde 6. sıradayız. Bu defa pembe ipimizi de ekleyeceğiz. Pembe ipimi şöyle hazırladım buraya. 6. sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başladım. Ortaya 3 ilmek pembe öreceğim. 3 tane pembe. Şu 1, şu 2, şu da 3. Hanımlar pembe ipimin ucunu şurada hemen kremime bağlayacağım. Yeşil ipimi kesmeyeceğim hanımlar. Yeşil ipim beklesin. Patiğimin arka bölümlerinde yeşilimi tekrar kullanacağım. 2'de 1 ipi kesip bağlamak durumunda kalmayalım diye yeşilimi kesmedim. 3 tane ilmeğimi pembe ile ördüm. Ardından elime aldım krem ipimi. Bu defa lale aralarında 4 tane kremim var. Bakın 4 kremi ördüm. 4 krem 3 pembe olacak şekilde bu sıramızı öreceğiz hanımlar. 15'er ilmek yapanların arada 3 tane kremleri kalıyor. 3 krem. 14'er ilmek yapanlar da benim gibi 4'er tane krem örecekler. Tekrardan 4 tane kremimi örüyorum. İkinci şişimdeyim. 3, 4. Buraya 3 tane pembe öreceğim lalem için. Yeniden 4 tane krem örüyorum. Lalem için 3 pembe. 4 krem 3 pembe olacak şekilde devam ediyorum. 15'er ilmek yapanlar 3 krem 3 pembe olacak şekilde devam edecekler. Şeklimiz, görüntümüz bu. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, lalelerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ve lale modelimizde 7. sıradayız hanımlar. Bakın şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bakın görüntümüz şöyle. Görüntümüz bu şekilde hanımlar. Şimdi 7. sıramızda yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi krem ile öreceğim. Ardından pembemi alıyorum. Lalem için buraya 5 ilmek pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa lale aralarında 2 tane kremim var. 15'er ilmek yapanların arada 1 kremleri kalacak. Bu aşamada ilkini krem ile örerek başladım. 5 pembe ördüm. 2 krem 5 pembe, 2 krem 5 pembe olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. 15'er ilmek yapanlar 5 pembe 1 krem, 5 pembe 1 krem olacak şekilde örecekler. Hemen ikinci şişimden devam ediyorum. İkinci kremimi buraya ördüm. Tekrardan 5 pembe, 2 krem, 5 pembe, 2 krem. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Diğer 2 şişimizdeki laleleri de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, tabandaki lalelerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından ilk lalemi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. İlk lalemi yaptım hanımlar. Şimdi lale arasında yine 2 kremim var. 15'er ilmek yapanlar araya 1 krem örecekler. Kısaca 15'er ilmek yapanlar 2 pembe 1 krem, 2 pembe 1 krem olacak şekilde örecekler. Benim gibi 14'er ilmek yapanlar da lale aralarına 2'şer krem örecekler. İkinci lalemi yapıyorum. 2 pembe 1 krem, 2 pembe. Tekrar lale arasına 2 tane pembe örüyorum. 2 tane krem örüyorum. Pardon, lale aralarında 2 kremim var. Diğer lalemi yapıyorum. 2 pembe 1 krem, 2 pembe. Yine lale arası için 2 tane kremim var. Diğer laleme geçtim. 2 pembe 1 krem, 2 pembe. Yine lale arası için 2 krem öreceğim. Sonra diğer laleme devam edeceğim. Diğer 2 şişimizdeki lalelerimizi de ilk 2 şişimizde olduğu gibi örelim gelelim hanımlar.
Evet hanımlar, şimdi de lalemizde 9. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk ilmeğimi yine krem ile ördüm. Lalem için 5 pembe örüyorum. 3, 4, 5. Lale arasında 2 tane kremim var. 15 ilmek yapanların arada bir kremi oluyor. Bu sıramızda 5 pembe 2 krem diye devam edeceğim. 15 ilmek yapanlar 5 pembe 1 krem olacak şekilde devam edecekler. İkinci şişimde de yine modelimi gösteriyorum. Hemen ikinci kremimi ördüm. Lalem için 5 pembe örüyorum. Yanına 2 krem. 5 tane pembe. 2 krem, bu şekilde devam edecek hanımlar. Tabandaki 2 şişteki lalelerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de lalemizde 10. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. 2 tane krem. Lalem için ortaya 3 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3. Lale aralarında bu defa 4'er ilmeğim var. 15 ilmek yapanların 3 ilmekleri oluyor lale arasında. Yani 3 pembe 3 krem olacak şekilde devam edecek 15 ilmek yapanlar. Ben 3 pembe 4 krem olacak şekilde öreceğim. 4 kremimi ördüm. Tekrardan 3 pembe. Sonrasında yine 4 tane kremimi örüyorum. 3 tane pembe. Tekrardan 4 tane krem örüyorum. Lale arası için. Lalem için de 3 ilmek pembemi ördüm. Yine 4 krem diye devam ediyorum hanımlar. 4 krem 3 pembe. Şeklimiz bu. Hanımlar, tabandaki 2 şişteki ilmeklerimizi de yine aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, lalelerimi ördüm geldim. Şimdi de 11. sıradayız. Bu sırada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Pembe ilmeklerimi de pembe ipim ile öreceğim. 15 ilmek yapanlar da yine bir önceki sırada ilmeklerini nasıl ördülerse aynı şekilde bu sırada da örecekler. Pembe ilmeklerimizi pembe ipimiz ile, krem ilmeklerimizi de krem ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Bakın ilk şişimi ördüm bile. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Modelimizde 12. ve sonuncu sıradayız. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Sonra pembemi alıyorum. İlk lalemi yapıyorum. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Lale arasında 2 tane kremimiz var. 15 ilmek yapanların lale arasında 1 kremleri oluyor. İkinci laleme geldim. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Lale arası için 2 tane krem örüyorum. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci kremim. Bir diğer lalemi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Lale arası için yine 2 krem ördüm. Diğer lalem için 2 pembe, 1 krem, 2 pembe örüyorum. Lale aralarına 2'şer krem örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, lalelerimizi ördüm geldim, artık lalemiz bitti. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Pembe ipimizi de artık bu arkaya kesip düğümleyebiliriz. Pembeyi artık kullanmayacağız hanımlar. İlmeklerimin hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilk şişimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 2 kere 4 şişimizi dolanacağız. Düz olarak krem ipimizle 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi krem ipim ile 2 sıra düz ördüm geldim. Şimdi buraya da yine bakın lalemizden sonra patiğimizin bu alt bölümüne yaptığımız ajurlu modelimizi bu üst bölüme de yapacağız. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimi ters öreceğim. İlk 2 şişimdeki ilmeklerimi ters örüyorum. Yani ön yüze gelen yerleri. Bu şekilde ön yüze haroşa örgü görüntüsü oluşuyor. Diğer şişime geçtim. Ön yüzdeki ikinci şişim. Yine burada da ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum.
Evet hanımlar, ilk iki şişimdeki ilmeklerimi ters ördüm. Tabandaki iki şişteki ilmeklerimizi bakın altta da yine düz örmüştük. Düz olarak öreceğiz. Çünkü tabana ajurlu model kurmayacağız. Bu iki şişteki ilmekleri düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tavandaki ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi yine buraya da ajurumuzu yapacağız. Öncelikle hemen ipimi şişime şöyle bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Yine ajurumu yaptım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Ajur yapıyoruz. Öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Ajur yapıyoruz. Öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Ajur yapıyoruz. Öndeki iki ilmeği kesiyoruz. Ajur yaptım. Öndeki iki ilmeğimi yine kestim. İkinci şişime de devam edeceğim ajurlara. Ajurumu yapıyorum hemen burada da. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. Ajurumu yaptım. Öndeki iki ilmeği kestim. Ajurumu yaptım. Öndeki iki ilmeği kestim. Ajurumu yapıyorum. Bu iki ilmeği kesiyorum. Ajurumu yapıyorum. İki ilmeği kestim ve bir daha ajur yaptım. Son iki ilmeğimi de kesiyorum hanımlar. Ön yüzde ajurumuzu yaptık. Tabandaki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı düz ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu sıramızda da yine ajurlu ilmeklerimiz, kesim yaptığım ilmeklerimiz, hepsini ters öreceğim. Bakın sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüze dediğim gibi ters örgü, yani haroşa örgü görüntüsü düşüyor. Böylece ajurlu modelimiz oluşuyor. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi hanımlar, tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, tabandaki ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi yeniden bu ajurlu modelimizi tamamladık. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi krem ipim ile şöyle 2 sıra düz ördüm geldim. Artık patiğimizde krem ipimizle işimiz kalmadı. Yeşil ipimize geçeceğiz bu aşamada. Şöyle alttan yeşil ipimi alıyorum hanımlar. İlmeklerimizi bu defa artık yeşil ile öreceğiz. Sırasıyla yeşili böyle alttan gerdirmeden esnek bir şekilde alıyoruz. Patiğimizin esnekliği kaçmasın diye. Artık ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile örüyoruz. Krem ipimizi de kesip arkaya bağlayabiliriz hanımlar. Çünkü patiğimizin devamında artık yeşil ipimizi kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Bir daha dolanacağız, bir daha. Yani 3 kere dolanacağız. 3 sıra yeşil ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi yeşil ipimle düz ördüm geldim. Bakın patiğimizin önünü böylece tamamladık. Bu arka bölümde ajurumuz yok, sadece lalelerimiz var. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Ön yüzde ilk şişimizdeyiz. Son bir ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. 15'er ilmek yapanlar da yine aynı şekilde son bir ilmek kalana kadar örecekler. Bakın son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar böyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bu bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin şu yanlarına geçtik hanımlar. Ben bu kenarlara toplam 6'şar ilmek şuralara haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ilmek haroşamı ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Çünkü patiğimizin ön yüzündeyiz. Artık patiğimizin arka bölümünü yapıyoruz hanımlar. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Hanımlar, patiğimin arka bölümünde ilmeklerimi ben şöyle alıyorum. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Şiş üstte, ip altta. Fakat ön yüzünü yaparken, böyle burun kısmını yaparken şiş altta, ip üstte böyle alıyordum. Arkaları örerken ilmekleri farklı alma sebebim şu: ters örgü örerken ilmeklerin yönü düzgün düşüyor arka yüzde. Bu nedenle bu şekilde örüyorum. Sebebi bu. Şimdi bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın, son 7 ilmeğim haroşa, kenardaki haroşalarımı da normal düz örüyorum. Bilek ayrımına geldim. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Şu 6, şu da 7. Bakın, ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğumuz için devamında gelen diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka yüzdeysek de ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. İşlem bu. Başka anlatılacak bir model, detay bir şey yok. Son şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 7 ilmeğim burada. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Geri dönüyoruz hanımlar. Bakın, bilek ayrımına kadar geldim, geri döndüm. Şimdi tekrardan kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Devamında gelen diğer ilmekleri de ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Patiğimizi bu şekilde yapacağız hanımlar. Diğer uca kadar gideceğiz, geri döneceğiz, arka yüzde öreceğiz. Böyle böyle gidecek. Ben bu patiğimin şu kenarlarında hanımlar, bakın şuralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa olana kadar ördüm. Topuğumu kestim. Ben 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi ama sizler bu aşamada mutlaka ayağınızı ölçün. Patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin, deneyin hanımlar. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 ördüm ama belki siz 17 öreceksiniz. Belki 18. Bütün videolarımda bunu özellikle ısrarla tekrar etmeme rağmen kafanıza göre yapıyorsunuz, örüyorsunuz. Sonra yorumlar geliyor. Ben ördüm, patiğimin boğazı dar oldu. Yok, ağzı geniş oldu falan. Hanımlar, ayağınıza göre ölçerseniz dar olmaz. Ayağınıza tam girer. Bu nedenle lütfen ölçü yapmayı unutmayın. Öyle yorumları da yapmayın. Dediğim gibi ayağınıza ölçün. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzun hem 15 ilmekte nasıl kesileceğini hem de 14 ilmekte nasıl kesileceğini detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerim tek şişte toplanacak duruma geldi. Bakın, şöyle dümdüz duruyor. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Sizler eğer ki her bir şişe 15 ilmek yaptıysanız bu sol tarafa 24 değil de 26 ilmek ayıracaksınız hanımlar. Fark bu. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Ardından 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar 25 ilmek örecekler. 26. ilmeği örerken kesim yapacaklar. Şimdi topumuz için arada kalan ilmeklere baktığımızda burada 7 ilmeğimiz kalmış. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şu anda arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 23 ilmek öreceğim. 24. de kesimimi yapacağım. Sol kenara 26 ilmek ayıranlar yine 25 ilmek örecekler. 26. da kesimlerini yapacaklar. Bu aşamada bakın yine 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben ilmek kaçırdım. İlmeklerimi de toplayayım buradan. İlmek kaçtığında nasıl ilmek toplanacağını da burada göstermiş oldum. Devam ediyorum. Sayalım yeniden. 4, 8, 12, 16 olmuş. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yine ikinci kesimimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 öreceğim. 24. de kesim yapacağım. Sol tarafa 26 ayıranlar her defasında 25 örecekler. 26. da kesimlerini yapacaklar. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuzu yapmış olacağız. Şimdi hep birlikte şu arada kalan ilmekler bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sola 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlarında kesimlerden sonra sağ şişlerinde 26 ilmekleri kalacak. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada şöyle patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Bu şekilde. Her iki patiğimizin topuğu da aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Kesim yönü aynı. Gizli kesim olduğu için kesimizi belli bile olmuyor. Bu nedenle hasa tarafta olmuş patik topuk kesimi hasa olda fark etmiyor. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Şişlerimiz boşa çıktı artık. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Ardından da patiğimize, topuğumuza genel olarak bakacağız. Hanımlar, bu ip gizleme işlemine dikkat edelim. Ben video aralarında bu çiçek yaptığım pembe iplerimin ucunu falan da ön yüzde gizledim video aralarında. Onu da söyleyeyim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet, bakın şöyle topuğumuzu kestik. Topuk bu şekilde ayağı giyince şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Gayet muntazam, şık bir görüntüsü var. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. 2 şiş olarak yapmış olduğum modelin 5 şişi de bu şekildeydi.
Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Bu ajurlu bu tarz modeller ayakta kendileri çok daha iyi, güzel gösteriyor. Ajurlu modeller özellikle. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Evet, şöyle manken ayağıma da giydirdim. Bakın çok güzel, muntazam, hoş, çeyiz içinde çok uygun bir patik oldu. Da zaten yapılışında baştan sona anlattım, gayet kolaydı. Modelimiz bu şekilde, topuğumuz. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.